Evet değerli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ısıtma videosu ile yine karşınızdayız. Üçlü eşanjör ile yani 3 tane eşanjörü birleştireceğiz. Ve bununla bir tüp 12 kiloluk bir ev tüpü ne kadar zamanda gidecek bunun denemesini yapacağız. Daha önce de bir tüpümüzü denemiştik. Tekli eşanjör ile 37 saat gitmişti. Şimdi bakalım ne kadar gideceğiz, çok merak ediyorum. Hadi başlasın, video izleyelim. Sen şöyle bir tut al. Evet değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi üçlü eşanjörümüzü birleştirdik. Evet, şöyle çevireyim. Şuralardan vidaladım, birleştirdim. Burası da anlattığım gibi kaynağını yaparken gördünüz. Tekrar buradan anlatayım. Şimdi değerli izleyenler, buradan şofbene giren su buradan devam ediyor. Buradan en üstteki eşanjöre gidiyoruz. Buradan dolanıyor. O taraftan geliyor. Buradan çıkıyor. Buradan da ikinci ortadaki eşanjöre giriyor. Buradan da dolanıyor. Buradan çıkıyor. Buradan da geliyor. Değerli izleyenler, bundan dolanıyor. Buradan ısınıp su buradan içeriye doğru gidiyor. Yani burası içeri gidiş, ısınan su, burada dönüş geliyor. Eşanjörümüz hazır. Şimdi bunu izocamla sıkı her yerine yalıtım yapacağız. Aralarına falan birazdan dolduracağım. İzocamlayıp güzelce bantla sıkıca saracağım. Hiçbir yerden hava almayacak şekilde. Ondan sonra da tüpümüz de geldi. Tüpümüzde deneyeceğiz. Bakalım kaç saat gidecek. Ondan sonra da dediğim gibi elektrikle deneyeceğiz. Neyle deneyeceğimizi zaten size göstereceğim inşallah. Onu da gösteririm bu videoda. Evet, başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi boruların aralarını doldurdum. İzocamın kalınlığını görüyorsunuz. Yani eldivenli 2 parmak kalınlığında. Bunu şimdi banttan sıkıca saracağım. Üçlü eşanjörümüze. Evet, gördüğünüz gibi bantla sıka her yerini bantladım. 10 numara oldu. Hiçbir yerinde açık bile yok. Hem izocamın arasında bile boşluk bırakmayacak şekilde komple dolandırdım. Evet. Şimdi arkadaşlar, izocamı sardığımız için biraz yukarıda kaldı. Bürlörün ağzına. Ben aşağıyı biraz eğdim. Bürlörün ağzına gelsin diye. Bir tellen bunu sardım üzerine. Sabitlemek için. Çünkü 3 tane eşanjör ağır oluyor biliyorsunuz. Bir de burada tırnakları vardı onun. Tırnaklarını takamadık. İzocamdan dolayı. Çünkü arkasını önünü komple çepeçevre sardığımız için. Şimdi kapağını sabitlememiz gerekiyor. Kapağını geçirmemizin sebebi dışarıdan bir hava falan olduğunda bürlörleri söndürmesin diye. Gerçi çakmaklık çalışıyor ama biz gene de önlemimizi alalım. Kapağını kapatalım. Arkasından gerdirerek içine koydum. Arkadaşlar buradan 4 tane vida attım. Taş gibi oldu maşallah. Çevireyim şöyle. Bakın. Çok iyi oldu. Evet. Şimdi yerine asalım. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi şofbenimizi astık. Yerinde hazır, ayarını yaptık. Şimdi bakın, başlatmadan önce, ilk açılışı yapmadan önce şurada birinci kademe var, ikinci kademe var. Burada çok fazla yanıyor. Burada orta derece yanıyor. Ama burada da fazla yandığı için aşırı bir ısınma oluyor. Onun için kendini kapatıp bir süre sonra tekrar çalışıyor. Kapatıyor, tekrar çalışıyor. Ben de bu birinci kademeden biraz daha yukarı çektim. Şu kibritle sıkıştırdım. Kendinin yaylı bir sistemi var. Boşa düşüyor. Bu yüzden kibritleri koydum buraya. Bu arada bunu neden yapıyor onu bilmiyorum. Şu var bir de. Bakın şurada ısı algılayıcı var.
Onun eşanjörün üstüne takılıydı bu. Bunu üzerinden söktüm çünkü ısıyı algıladığında otomatik kapatıyor kendini. Bunu sökmeme rağmen ısıdan dolayı tekrar kapatıyor. Onun sebebini bilmiyorum. Bilen arkadaşlar lütfen yorumlara yazsınlar. Şimdi açılışı yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi, yaklaş canım. Oda termostatımız elimizde, tüplü şofben gördüğünüz gibi. Şimdi otomatik odamızı ısıtacağız. Bir tüpümüzü aldık. Önceki denememizde bir tüple tek eşanjörlü olan şofbenimizle 37 saat ısıtmıştık. Şimdi ikinci tüpümüzü aldık. 3 eşanjörle odamızı ne kadar ısıtacağız hep beraber göreceğiz. Şimdi 1 derece yükselttim. Bakın devreye girdi alev. Şofbenimiz yandı. Şimdi bundan sonra takip edeceğiz. Ne kadar yanacak, kaç saat yanacak, hangi günler kaç saat yaktık, hangi derecede yaktık, onları sizlere detaylı bir şekilde bilgilerini vereceğiz. Bakalım aradaki farkı öğreneceğiz. Bir de bacada biliyorsunuz ısısını bir önceki videoda izlemişsinizdir, bacadan çıkan ısıyı. Bunda da ölçeceğim ısıyı ne kadar çıktığını. İzlemeyen arkadaşlar için açıklama kısmına bir önceki videonun linkini açıklama kısmına atacağım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet, devam edelim, görelim. Değerli kardeşlerim, oda termostatını elimde tuttuğum için şu an 16.4 gösteriyor. Ama elimdeki ısıyı algıladı. Az önce şofbenimizi çalıştırdık, gördünüz. Ama asıl içerideki ısı, bakın burada görüyorsunuz, 10 derece, 11 derece falan. Asıl ısımız bu. Buradaki değil, elimizde tuttuğumuz için ısı yüksekti. Hatta az önce 17'de düşüyor yavaş yavaş. Bunu bilmenizi isterim. Daha önceki denememizde ısı 18'lerde falandı, içerinin ısısı. Bu şekilde çalıştırıyorduk. Ama bugünlerde havalar çok soğuk. Bunun farkı da olacak. Buna göre değerlendirmenizi istiyorum. Değerli kardeşlerim, tüple denememizi yaparken tüplü şofbenimiz arıza yaptı. Nasıl bir arıza yaptı? Termostatımız içeride var biliyorsunuz. Termostatımız motorumuzu durdurdu ama şofbenimiz gazı kesmedi. Gazı kesmediği için yanmaya devam etti. Buharlaştı, buharlaştı. Yaklaş kızım. Burada bir rekorumuz vardı. Buradan eritmiş rekorda. Buradan eritip çıkartmış arkadaşlar. Şunun gibi yani, bu dirsekli, bu düz maşon olanı. Rekordan çıkartmış. Bir geldim ki buradan fosur fosur buhar atıyor. Bakın burada zaten genleşme tankımız var yukarıda. Buradan bakın şu tarafı göster. Borularımız hem gidişe hem dönüşe bağlı şekilde. Bu yüzden içeride hiçbir şey olmadı. Burada bir sıkıntı oldu. Bakın zaten üzerine kurumları dökülmüş, görüyorsunuz. Yaklaştır kızım bak. Bu şofbenin içindeki bakırın üstünden dökülenler. Tüpümüz de arkadaşlar burada yani 6'da 1 oranında kalmıştı. Sanırım 6'da ya 5'te 1 ya 6'da 1 oranında içinde tüp var. Ne kadar yaktık? Toplamda 26-27 saat, hatta 28 saat falan yandı. Hiç kapatmadım. İçeriği 24 dereceye sabitledim. Çok da güzel ısıttı içeriye. Bakın burada bunun bu en altta olan bu zaten. Şuralardan hep patlatmış. Buralardan hava kaçırıyor. Testi aldım. Buralardan kaçırdığı için bunu kestim, çıkarttım. Bunu tekrar buraya parçayı ekledim, kaynattım. Bundan zaten biliyorsunuz, söylemiştim, elektrikle ısıtma yapacağım. Onun hazırlıklarını yapıyorum bu arada. Şofbene de gelin göstereyim ne halde. Şunu da alalım, içeri götürelim. Evet. Şimdi arkadaşlar şofbenimiz bakın burada dağılmış şekilde. Yani niye arıza attı bilmiyorum. Dediğim gibi bu arızayla alakalı bir bilgisi olan, daha önce bunun tecrübesi neden varsa, neden olduğunu bize yazarlarsa en azından bizden arızasını tespit edip belki bunu tekrar çalıştırabiliriz diyeceğim, ama tüpler artık çalıştırmak istemiyorum. Zaten tüp de çok pahalı. Yani şu an zaten 27 saat, bilemedin 28 saat yandı. Tüpte az bir şey kaldı. Belki gene 37 saat yanacaktı. Belki de arızası vardı. Ondan bu kadar kısa sürdü. Bilmiyorum. Nedenini tam çözemedim. Her halükarda bu 2 günde yansa, yani 48 saat de yansa, sonuçta tüp çok yakıyor ve çok pahalıya geliyor. Onun için burada bakın şu an elektrik çalışmalarım var. Onları bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Şu an onu yapıyorum. Çekimlerini başlayacağız birazdan. Yani söyleyeceklerim bu kadar.
Bir hüsrana uğradık. Denememizi yapamadık. Aslında neden denedim tüpten tekrar? Yani üçlü eşanjörle tekli eşanjörün arasında ne kadar tüpte fark ettiğini anlamak için denedim. Ama maalesef bozulduğu için deneyemedik. Canımız sağ olsun ama tüpten de çok yaktığını söylüyorum. Tüpten denenmez. Denemeye de gerek yok. Biz denedik zaten arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.